Kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Evet, hoş geldin ya şehri Ramazan. Ramazan ayının en güzel tarafı çok özel lezzetlere sahip olması. İşte bu özel lezzetlerden bir tanesi de Ramazan pidesi. Hep fırın kuyruklarında bekleriz o tazecik mis gibi Ramazan pidesini almak için. Ama artık bu tarifimle evinizde mis gibi çıtır çıtır, içi yumuşacık Ramazan pidesi yapabileceksiniz. Ölçüleri tamdır. Bakın yumuşacık ve içi kat kat açılıyor. İsterseniz içine tereyağı koyun, isterseniz kaşar koyun. Sahurlarınızda ve iftarlarınızda vazgeçemeyeceğiniz bir tarif olacak. Evet, hadi tarifimize geçelim. Öncelikle ihtiyacımız olan malzemeleri açıklama kısmında da ayrıca yazacağım. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı instans kuru maya. Eğer kuru mayanız yoksa 1/4 yaş maya da kullanabilirsiniz. Öncelikle bütün bu malzemelerimizi güzelce karıştıracağız. Mayamızın aktif hale gelmesi için üzerini örteceğiz ve 10 dakika ılık bir ortamda bekleyeceğiz. Evet, mayamız aktif hale geldi. Bu arada 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı koyduk. 1,5-2 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Eğer tansiyon hastasıysanız lütfen tuz kullanmayın. Güzelce karıştırıyoruz. Ve 4,5 su bardağı elenmiş un ekliyoruz arkadaşlar. Mutlaka elenmiş un ölçüsü olarak kullanın. Güzelce karıştırıyoruz. Gayet cıvık bir hamur elde edeceğiz. Kalan unumuzu da üzerine ekliyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra mutfak tezgahımız olabilir ya da bu tip işlemler için kullandığınız alan olabilir. Üzerine unluyoruz ve hamurumuzu üzerine koyup vur, çek, katla yoğurma tekniğiyle güzelce yoğuracağız. Bu işlem çok önemli arkadaşlar. Bu işlemi yaparak unumuzun içindeki gluteni açığa çıkarıyoruz. Gluten de hamurumuza esnek bir yapı sağlıyor. Hamurumuza esnek yapıyı gluten veriyor. Bu işlemi en az 10-15 dakika yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi kıvamı bu. Gayet cıvık ve esnek. Bu işlemi ne kadar uzun süre yaparsanız o kadar güzel bir hamur kıvamı elde edeceksiniz. Hamurumuz hazır. Onu yoğurma kabımızın içerisine koyuyoruz. Üzerine yine streçle örtüyoruz. Sıcak bir ortamda 30-45 dakika mayalanmasını bekliyoruz. Mayalanma süresi tamamen evinizin sıcaklığıyla alakalıdır ve kullandığınız maya ile alakalıdır. Evet, hamurumuz mayalandı. Yine tezgaha un serpiyoruz. Çok fazla un kullanmıyoruz. Hamurumuzun havasını çıkartıyoruz. Ve tezgaha hamurumuzu alıp şöyle hafif hafif toparlıyoruz. Eğer eliniz yapışıyorsa eliniz azıcık unlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok fazla un kullanmayın. Hamurumuzun katılaşmasını istemiyoruz. Kıvamı bu. Evet, güzelce hamurumuzu toparladık. Ve 2 eşit parçaya bölüyoruz. Lütfen 2 eşit parçaya bölün. Tek parça halinde yapmayın. O zaman çok kalın oluyor ve ekmek gibi oluyor. Bunu istemiyoruz. Bezelerimizi güzelce toparlıyoruz. Un serptiğimiz bir tepsinin üstüne bezelerimizi koyuyoruz. Aynı işlemi diğer bezemiz için de yapıyoruz. Bu işlem çok önemli. Bu işlemi lütfen atlamayın. Bezelerimizi tekrar bir 20 dakika daha üzerine örtüp yine sıcak bir ortamda mayalanmasını bekliyoruz. Ama çok acelemiz var diyorsanız bu aşamayı atlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 20 dakikanın sonunda bezelerimiz gayet güzel kabardılar.
Evet, bir fırın kağıdını tezgahımıza koyuyoruz. Üzerine mısır unu serpiyorum bolca. Bu mısır unu hem pidemizin altının yapışmasını engelliyor hem de ona çok güzel bir kıtırlık veriyor. Mutlaka tavsiye ederim denemenizi. Üzerine hafifçe unluyoruz. İsterseniz elinizle de açabilirsiniz. Ama ben merdane kullanacağım. Merdaneyi de unluyoruz güzelce yapışmaması için. Eğer yapışıyorsa biraz daha un üzerine dökebilirsiniz. Güzelce hamurumuzu inceltiyoruz. 0,5 santim ila 1 santim arası inceltebilirsiniz. İyice inceltin arkadaşlar, korkmayın. Çok güzel kabaracak çünkü. İyice inceltin. Ve hazırladığımız pide hamurumuzu tepsimize alıyoruz. Tekrar üzerini örtüp 20 dakika tepsi mayası için bekliyoruz. Güzelce örteceğiz. Yine sıcak bir ortama koyacağız. İkinci bezemiz için de aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Bu arada tepsi mayası olurken de fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz ısınması için. Evet, ikinci pidemiz de hazır. Bu arada pidemizin üstüne sürmek için 1 yemek kaşığı yoğurt, isterseniz 2 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. 1 yumurta sarısı, 1 ya da 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Güzelce karıştırıyoruz. Bakın tepsi mayası oldu. Tepsi mayasından sonra elimi bu karışımın içerisine batırıp şekil veriyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben klasik pide şeklini vereceğim. Hamur elimin altında arkadaşlar pamuk gibi yumuşacık. Elimin altında kabarcıkları hissedebiliyorum. İşte bu 20 dakika bezeyi bekletiyoruz ya açmadan önce. İşte bu onun güzel bir etkisi. Hazırlamış olduğumuz bu sıvıyla üzerini güzelce sürüyoruz. Evet, sırada üzerini süslemek kaldı. Eğer mide ağrınız varsa, mideniz ağrıyorsa susam kullanmanızı tavsiye etmem. Üzerine önce susam döküyorum. Ama susam da çok yakışıyor pideye. Ve arkasından da çörek otunu istediğiniz miktarda, istediğiniz bölgelere dökebilirsiniz. Evet, pidemiz hazır. Fırına gidiyor. İkinci pidemizi de hazırlıyoruz. Bu aşamada diğerinden farklı olarak elimi mısır ununa batırarak yapıyorum. Derseniz ki hangi yöntemi yapalım? Ben mısır ununa batırarak şekil vermeyi daha çok tercih ediyorum. Bunda biraz daha farklı bir şekil verdim. Ve üzerine de mısır unu serpiyorum. Bu dediğim gibi çok güzel bir kıtırlık veriyor mısır unu. Yine karışımımızdan üzerine sürüyoruz. Mısır unu serptim ve çörek otunu arkasından susamımızı serptik. Evet, bu da fırına gitmek üzere hazır. Evet, pidemiz pişti. 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakikada pişiyor arkadaşlar. Lütfen sık sık kontrol edin. Birdenbire yanabilir, birdenbire kızarabilir. Çok çabuk pişen bir pide. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevdiğiniz videolarımı da arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlarınız olsun inşallah. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Şimdi tadım ve sunum aşamasına gidiyoruz. Bizim evin gurmesi Simay. Bakalım ne düşünüyor? Beğenmiş mi pidemizi? Görelim.
Annem çok güzel pizza yapmış. Afiyet olsun. Gene yapayım mı? Hiç. Afiyet olsun. Aylin Hanım, size ne verelim? Kuru kaşık.